İnternetteki gördükleriniz, duyduklarınızda gerçek hayattaki Amerika nasılmış? Şu Reebok ayakkabı kadınlar tarafında $19. İnanamayacaksınız. Kafayı yemeye hazır mısınız? Kaç para olabilir sence Guess marka ayakkabı? $36. $36. Yani. Sıfırdan 100 milyon dolara ulaşan adamın hikayesi. Bak şu Adidas'ın ayakkabısı. $39. Bence bu videoyu izledikten sonra özellikle hanımlar şu andan itibaren Amerika'ya uçak bileti bakıyor olacaklar. Uçağa binip hayatında bir kere yurt dışına çıkmamış bir insan Amerika'ya nasıl göç eder? Tommy'nin tanesi $6 geliyor şu. Bunlar nasıl para kazanıyor bilmiyorum ama Amerika'nın her yerinde geçerli bu kural. El işi. Bak abi çok Amerika'da ayda $10.000 üzerine para kazanırsın. Yorumu siz yapın bak böyle başladık. Şu an kadınlar muhtemelen çıldırıyordur. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar uyguna bulamazsın bu ürünleri. Bavulumuzda yer yok hareket edecek ama Amerika'ya hoş geldiniz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Amerika Birleşik Devletleri ayağına hoş geldiniz. Şu anda Miami'deyiz ve arkamda bulunduğunuz alışveriş merkezinin adı Dolphin AVM. Konumuz bu mu? Değil. Niye? Çünkü önceki bölümde ben size ne demiştim? Amerika'da yaşam, Amerika'daki insanların yaşam standartları ve burada yaşayan bir Türk'le beraber buraya nasıl gelirsiniz, ne yaparsınız, ekonomi durumu nasıldır, eğitim nasıldır hepsini konuşacağız demiştim. Bugün hem buradan başlayan geziyle beraber birazcık alışveriş kısmına değineceğim. Çünkü Amerika'daki fiyatları çok merak ediyorsunuz haliyle. Bu kadar enflasyonun bizim ülkemizde de yoğun olduğu dönemde hani eskiden hep şey vardı ya, boş bavulla gidiyoruz Amerika'ya, doldurup geliyoruz, kâra geçiyoruz olayları. Biraz hem buna değiniriz hem beraber Amerika'yı keşfederiz. Fiyatlar ve yaşam anlamında hem de Serkan abiyle beraber sizi tanıştırırım. Bakın bakalım internetteki gördükleriniz, duyduklarınızda gerçek hayattaki Amerika nasılmış? Sizlere iyi seyirler. Bize de keyifli bir Miami gezisi olsun. Çok açız. Önce yemek yiyeceğiz. Akabinde de birlikte Miami'yi keşfetmeye başlarız. Hadi. Dostlar birazdan yemek yiyeceğiz, Miami'yi gezeceğiz ve Amerika'ya dair her şeyi sizlere anlatacağım. Ama şimdi bu kadar dünyayı geziyorum. Sürekli ülke değiştiriyorum. Peki her gittiğim ülkede internete nasıl erişiyorum? Sanıyor musunuz ki her gittiğim ülkede yeni sim kart alıp dünya kadar para verip bir sürü süreçle uğraşıyorum? Tabii ki hayır. Eminim çoğunuzun varlığından dahi haberi olmadığı şahane bir global kolaylık sayesinde her daim çok kolay internete bağlanabiliyorum. Bu uygulamanın adı eSIM.io. eSIM.io'dan tek bir eSIM alarak 150'den fazla ülkede anında o ülkeye iner inmez internete bağlanabiliyorum. Ve o kadar iyi çalışıyor ki uygulamayı indirip eSIM'i tek bir seferde telefonumda aktive ettikten sonra nereye gidersem gideyim sadece hücresel kısmından aktive etmemle anında internete bağlanabiliyorum. Bu arada istersem gittiğim ülkelerde paketler de alıyorum. İstersem de kullandığım kadar ödüyorum. Ve bunların hepsini de uygulama üzerinde anında yapabiliyorum. Böylece her gittiğim ülkede pasaport ile sim kart almakla, araştırmakla, kayıt işlemleriyle ve turistler için çok daha pahalı olan sim kart işlemleriyle uğraşmıyorum. Hepsini geçtim. eSIM.io'nun en büyük kolaylığı bunların hepsinin zaten uygulama üzerinden saniyesinde yapabilme kolaylığının olması. Zaten açıklamaya bıraktığım bağlantıdan hemen eSIM.io'yu inceleyince bana hak vereceksiniz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, rahatça internete bağlanıp bu teknolojinin konforunu yaşayınca da bana teşekkür edeceksiniz. Hatta Hayal 2 kodunu kullanarak kısa süre için $2 hediyeli bir şekilde hemen sen de kullanmaya başlayabilirsin. Yurt dışına çıkacak olanlar için böylesine şahane teknolojiyi sizlerle de paylaşmak istedim. Detaylara da zaten açıklamadan bakarsınız. eSIM.io'ya da dünya turunda sponsor olduğu için teşekkür ediyorum. Hadi gezimize kaldığımız yerden devam edelim. Ya burası şehrin birazcık dışında kalıyor. Dolphin AVM adında bir alışveriş merkezi. Outlet AVM değil burası. Yani fiyatların aşırı uygun olduğu bir yer değil. Orta halli bir yer. Bir yarım saatte Miami'nin merkezinden buraya ulaşabiliyorsunuz Uber'le, taksiyle. Bir güzel şimdi kahvaltı yapacağız. Her yer cıvıl cıvıl. Hava çiçek. Yine bugün de çok güzel olacak. Sonuna kadar izleyin. Çok seveceğiniz şeyler anlatacağız size. Dersime çok iyi çalıştım. Serkan abi soru yağmuruna boğacağım.
hem de Miami ve Amerika hakkında bilgileri aktaracağım. Şu Cheesecake Factory'yi Dubai'de de göstermiştim. Aslında Amerika'da varmış birçok yerde. Burada hem kahvaltı yapabiliyorsunuz hem de böyle yemek yiyebiliyorsunuz. Adı Cheesecake ama bildiğiniz restoran. Tatlıcı değil yani sadece. Vay, içerisi çok şık. Ay Allah'ım, şu an var ya o kadar sıcak ki dışarısı, alnım yandı. Şöyle serinlemek insanı bir kendine getiriyor. Aslında buranın olayı bu değil mi? Kardeşim ya, böyle bir tatlılar var mı ya? Godiva'nın bak chocolate cheesecake, şurada chocolate tower truffle cake var. Nasıl yemeyeceksin ki bunu? Aynen ya. Abi o kadar çok soğuk açıyorlar ki şu an donduk, nereye oturacağımıza karar vermeye çalışıyoruz. Ama gerçekten mekan çok şık. Belki böyle ilham olması için sizlere şöyle bir göstereyim. Hani bir gün belki bir yerde bir şey yapacak olan vardır. Aklına gelsin diye gittiğim yerlerde her zaman yaptığımız gibi amacımız aynı zamanda örnek olmak. Yemek yemem lazım. Dur, elim ayağım titremeye başladı. Bak, Amerika'da yemek yediğiniz yerlerde şöyle bir sistem var. Filmlerde falan çok görmüşsünüzdür. Masayı böyle koydukları yerlerde insanların bölüm olarak ayrıldığı noktaları görüyor musunuz? Hani bu Amerikan dizilerinde, filmlerinde hep görürsünüz, böyle özel şeyler konuşmak için bir kendilerine özel bir alan yaratılmış gibi bir yer toplanırlar ya, mafya babaları falan. Bu mekanların birçok örneğini Amerika'nın her yerinde görebiliyorsunuz. Bu geldiğimiz yerdeki tasarım da öyle. Bu benim Amerika'ya ikinci gelişim. 2009 yılında yaklaşık olarak 4 aylık bir work and travel macerasıyla Amerika'ya gelmiştim. Salt Lake City adında Utah'ta bir kentte yaşamaya başlamıştım. Ve benim dünyada gittiğim ilk ülke orasıydı. Oradan sonra zaten zincirin halkaları başladı, devam etmeye geldi. Ve günümüze kadar 103 ülkeyi görmek nasip oldu. İlk durağım burası olduğu için de birazcık benim için öncesi sonrası anılarımın depreştiği bir destinasyon burası. Çok ilginç ya. Burası da, fiyatları göstereyim. Mesela buranın eti çok ünlüymüş. 16 dolara, 20 dolara falan yemek yiyebiliyorsun ama steak falan yersen 30-40 dolar. Baksana. Ya paylaştırın. Çok iyi görünüyor ha. Sana ya, çok iyi. Bari yalan söylemeyin ya. Bir ya. Serkan abi çok övmüştü buna. Oğlum, ben çok beğendim. Şimdi yemeğimizi yedik. Gerçekten böyle doyduk ama ben ölüp bitmedim lezzet anlamında. Bir önceki bölümde Amerika'da çektiğim videoları izleyenler ne demek istediğimi bilir. Biz burada ne restoranlarda ne yemekler yedik. Hele bir tane Türk restoranında. İçeriye şimdi dolaşmaya başlayacağız. Size şunu söyleyeyim. Amerika çok pahalanmış. Bunu dünya turu yaparken tanıştığım birçok Amerikalı söylüyordu. Ama insan buraya geldiğinde daha net anlıyor. Saatlik ücretler 14-15 dolar olmuş. En kötü tabaklar 20-30 dolarlar olmuş vesaire derken iyi para harcıyorsunuz. Ama burada insanlar çok iyi de para kazanıyor. Yani Amerika'ya gelip de para kazanıyorsanız yaşarsınız. Yani bunun zıttını size kimse söyleyemez zaten. Ama eskisi kadar alım gücü anlamında rahatlığın olmadığını da söyleyen kesimler var. Ben bunu gelmeden önce de birçok videoda izlemiştim. Eski Amerika değil gibi böyle tabirler vardı. Şimdi bunu biraz test edeceğiz. Hem dolaşacağız içeride hem de sizi Serkan abiyle tanıştıracağım. Serkan abi Sezer'in arkadaşı, New York'ta yaşıyor. O bize ilk ağızdan bunu anlatır. Böyle bir alışveriş merkezinin içine girdim. İçerisi de buz gibi. Dolaşarak böyle hem Amerika'daki fiyatları görürüz hem de Serkan abiden durumu anlarız. Şurada Dubai çikolatası satıyorlar. İnanılmaz. Bakın, Dubai'deyken size bunu anlatmıştım. Marka da Türk markası gibi. Çarşıbaşı diye. Aa, Turkish Delight var bak. Helal olsun buralara gelip bunu yapmak. Aa, Turkish baklava. Hello. Whose brand is this? Sen Türk müsün? Türk'üm abi. Ha, merhaba, nasılsın? Bilmem, sen nasılsın? İyiyim. Kimin markası ya bu? Türkiye... Markası Volkan abi diye birisini tanıyorum abi. O onların markası diye biliyorum. Öyle mi? Partnerleri var, ortakları var. Ha, dikkatimi çekti de o yüzden. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoşça kal. Bak, Türkmüş mesela. Dolaşalım. Vamos. Mesela İngiltere'de, Dubai'de yüz binlerce Türk yaşıyordu. Keza Amerika'da da çok ciddi bir Türk popülasyonu var. Miami'de de birçok yerde Türk görüyorsunuz. Markamızla da böyle bir görünce daha kapıdan girer girmez göstermek istedim, her yerde olmamız lazım. Özellikle restoranlar, hep söylediğimiz şey ne? Türk mutfağını dünya bilmiyor. Özellikle Asya'da da Kapadokya biliniyor sadece. Türkiye'yi bile bilmiyorlar. O kadar pazarlama konusunda bence hala eksiyiz. Bak, dikkatimi çekti. Şöyle bir bagaj satıyorlar. Bunun için niye anlatacağım? Tanesi 80 dolara kadar gidiyormuş boyuna göre.
55 dolardan başlıyormuş. Amerika'ya boş gelirseniz hani bagaj alırsanız buradan doldurup gitmek isterseniz diye gösterdim. Böyle çok yapanlar var. Amerika'da outlet'in de outlet'i olan, konumuna göre değişen öyle fiyatlar var ki yani delireceğiniz, insanın gerçek mi değil mi, fake mi, orijinal mi ikileminde kalmasına sebep olabiliyor. Mesela burası da çok ünlü, birçok yerde görebileceğiniz mağazalardan bir tanesi. Şimdi girip içerideki fiyatları göstereceğim size. Hadi bakalım. Girelim içeriye, biraz kafayı yiyelim Amerika'daki fiyatları görünce. Michael Kors çanta mı? Evet. Kaça düşmüş kardeşim? 59 dolara düşmüş de ne diyeymiş? 94 dolardan 59. Zaten yine ucuz. Evet gerçekten ucuz. 50 dolara birkaç hediye alınabilir. ben bunun pahalı bir marka olduğunu biliyorum. Kadınlar Michael özellikle. Kors, evet, son dönemde burada bizim kadınlarımız çok beğenmeye başladı. Değil mi? Ama bizde sağlam rakamlar. Hadi canım. 59 dolar. Bana da çok ucuz geldi. 2000 lira yapıyor. 2000 liraya bizden kadın çanta alıp takmaz yani. Yorumu siz yapın, bak böyle başladık. Şu an kadınlar muhtemelen çıldırıyordur çünkü özellikle hanımlar Amerika'ya o boş çantayla gelen kısım olduğu için. Bakalım daha neler göreceğiz. Daha kapıda dikkatimizi çeken bir detaydı bu. İnanamayacaksınız. Kafayı yemeye hazır mısınız? Amerika'daki bir pantolon fiyatını göstereceğim size. Bakın, denim pantolon demek zaten ya. Levi's'ın görüyorsunuz 24 dolara satıyorlar. 24 dolara Amerika'da pantolon satın alabiliyorsun. Çıldıracağım şimdi. Bak şu Adidas'ın ayakkabısı. 39 dolar. Normalde 75'miş. Ya ben mi yanlış düşünüyorum, siz söyleyin. Bunu ben size Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, Avrupa'nın dört bir yanında bir sürü ülkede gösterdim. Bizde niye bu kadar pahalı kardeşim dediğinizi duyar gibiyim. Yorumu siz yapın. Serkan abim de geldi. Abi. Selamlar. Hoş geldin kanalımıza. Teşekkürler. Şimdi seninle birazdan Amerika konularını konuşacağız. Saatlik ücretler vesaireye. Ben biraz Konuşalım. değinim. 10-15 dolar falan. 15 dolar mıydı saatlik? 15 dolar saatlik. Asgari ücret olarak düşünürsen. Abi adam 25-30 dolar Adidas ayakkabı satıyor. Aynen. Burada fiyatlar bildiğim kadar 3'te 1, 4'te 1. Abi nasıl olabiliyor? Çok iyi. Bunlar sanki hani yıl sonunda eski modeller, işte tutulmayan, satılmayan ürünler veya hani bazı ebatlarda mesela örneğin Belli genelde boylarım daha var. çok X large, large veya çok small'lar oluyor. Ama her şeyi bulabiliyorsun. Ayakkabıda istediklerini bulabiliyorsun ve hepsi marka. Marka abi, Hepsi Adidas, kalite. Adidas ayakkabı, Levi's Tabii, pantolon, orada bilmem ne çanta satıyorlar. Eğer burada ama işte burada gelip zaman harcayacaksın. Harcayacaksın. Zaman harcadıktan sonra istediğin her şey çok uygun fiyatla. O zaman bizim tam Türk hanımları için burası kesinlikle. işte. Gel burada boş zamanla çantayla. geçir, çok güzel dene, bak, et ve beğenmezsen bir ay sonra da return et. Kimse sana demiyor ki bunu neden getirdin. Yeter ki yırtık getirme. Öyle mi? Hiç sorun yok. Yani o konuda çok iyi. Kullansan daha iyi. Kokmadığı sürece, yırtık olmadığı sürece 30 gün Kullansam sonra gel. da. Kullansan daha iyi. 30 gün sonra gel. İade et, paranı da aynı gün al. Müşteri memnuniyetine bakar önemli. mısınız? Ben Amerika'ya abi ilk geldim işte 10-15 sene önce. Mesela böyle bilgisayar almıştım. 29 gün mü ne hakkım vardı. Kullansam bile bilgisayarı. fark etmez. Hala geçerli mi? Hala geçerli. Vay be. Ulan İnsanlar Apple Store'u alıyor, 13 gün kullanıyor, 14. gün return ediyor. Kimse de sana demiyor ki neden böyle bir şey. Öyle bir hakları yok. Soruşturma hakları yok. Amazon'da da öyle. koşulsuz iade. Amerika'daki her zaman insan hakları. Yani tüketici Tüketici koruma hakkı. hakları. Evet, tüketici üzerine her şey onlar haklı. Şu an var ya, millet çıldırıyor yalnız videoyu izlerken. Senin tabii Türkiye'deki fiyatlardan haberin yok. Böyle bir haktan da haberin yok. O yüzden beraber gezdikçe Zamanla konuşacağız. konuşacağız bir şeyler abi. Ben birazcık daha bakacağım. Çıldırmak üzeresin. Yani şu an hani ben size birkaç tanesini gösterdim. Çünkü algılayamadım. Günümüzde bile bu kadar ucuz olduğunu düşünmüyordum. Şöyle bakın, içeriye girdiğinizden beri koca bir alanı görüyorsunuz ya. Bunların aslında hepsinin Amerika'ya göre numaralarını görüyorsunuz. Mesela benim ayağım 40, 7,5-8'e falan geliyor. Ona göre böyle numara mesela. Bu numaradan bu modeller kaldığı için bulabiliyorsunuz. Ama bir dünya var. Şuraya bakın. Abi Guess'in, Allah Onur, bu gerçek olabilir mi sence? Bu ayakkabı. Kaç para olabilir sence Guess marka ayakkabı? Yani bizde büyük ihtimal 6-7 bin lira falan yazarlar da buna. Kaç dolar? 36 dolarmış. 36 dolar. yani. Bu ayakkabı 37 dolar arkadaşlar. Guess marka. Çok böyle hani benim tarzıma uygun değil ama. Ya al, sonuçta giyme. ayakkabı Yani kaç para bu? 1000 lira, 1000 1500 lira. lira para yapıyor neredeyse. 1500 bile yapmıyor ya. Oğlum şaka gibi ya. Evet. 6 tane Levi's'ın boxer'ı %100 pamukmuş mesela. Abi saç baş yoldurur ya. 14.99.
Ve bazen Deniz şöyle bir şey de var, aklında olsun. Şimdi bunu gidiyorsun ya, bir bakıyorsun kasada bu 8 dolar. Bir anda Bak, düşüyor. belki yaşayacağız biraz sonra, göreceksin. Şaka ya abi, Gerçekten. bedavaya versinler daha iyi. Şorta baktı Sezer. Dedim ki Sezer o şort 50 dolar değildir. Kasaya gittiğinde o 5 dolara düşer, 10 dolara düşer. Bak göreceksin. Allah'ım. Alalım bir şeyler göreceksiniz. O ne? Başka ne var? Param olsa da ben alsam. Abi vallahi bak, Yeni- boş bavulla gel. New Balance 4 tane boxer 9.99 ve çok şık. Bir dakika, mikrofiber bir de boxer bu. %100 viskos. Çok iyi. Bak viskos alınır. Ben bunu alayım. Ben Şunu de da alayım. Ben Hangisi annem güzelse onu ben hep kullanırım. salı pazarından aldım. 9 sene önce hala onu giyiyor. Tutku. Ben Calvin Klein'ciyim. Yıldız Abi, mıydı bir daha? Türkiye'de erkek dediğimiz boxer yırtılana kadar giyilir, tamam mı? Aynen öyle. Ben 5 Değişmez. lira boxer'ı giyiyorum. Değişmez, gerçektir. Hadi devam. Abi işte Amerika'nın olayı bu. Yani alışveriş yapmayacak adama da alışveriş yaptırtıyor. Bak arabayla gezmeye başladık. Çünkü dünyanın hiçbir yerinden bu kadar uyguna bulamazsın bu ürünleri. Hiçbirimiz alışveriş yapmayacaktık sözde. Şu an arabayla geziyoruz. Bakalım buradan bugün nasıl çıkacağız da gideceğiz Serkan abiyle sohbet ederek ülkeyi anlatacağız. Sonumuz hayır olsun. Bir de sırt çantasıyla geldik. Hani biz küçük çantaları sığmaya çalışıp dünya turu yapan insanlar olduğumuz için hani bizim için çok uygun olmasa da en azından sizler buraya gelirseniz böyle yerlerin olduğunu bilin. Ona göre boş bavulla gelin. Amerika alışveriş yaptırtıyor bir şekilde. 3 tane tişörtü 17.99. Tommy'nin. Sana bir tane tişört alınmıştı, ben hatırlıyorum, 2000 liraydı, hatırlıyor musun? Bir tanesi. 2000 küsürdü. Aynen. Ya tabii bu biraz da atletimsi ama yine de ucuz. Alsak mı ya? Bizim yerimiz yok. Yoksa var hiç Yerimiz düşünmeden yok, alırsın. Hiçbir şeyimiz yok ya. Tommy'nin tanesi 6 dolara geliyor şu. Bunlar nasıl para kazanıyor bilmiyorum ama Amerika'nın her yerinde geçerli bu kural. Dedim ya az önce hani boş çantayla gelin diye. Samsonite markasını Türkiye'de biliyorsunuzdur. Bence en iyi bagaj markalarından, bavul markalarından bir tanesi. Gel abi. Boşta bavulla geldiğini düşünelim. Bak kaç dolar? 79 dolar. 79 yani dolar. bavulla da gelmeyin, boş gelin. Ya boş gelirsen de alacağın Samsonite marka bavulun da fiyatı bu. Hatta arkada daha ucuzları var mı Sezer? Kardeşim, 44 dolar Ya bak şu bunlar. kocaman Jones diye bir marka sadece 74 yani dolar. şunu Türkiye'de alamazsın ya. Gerçekten. Ağlam da baya. Bu çocuklar daha neyi gösterse alacağınız bavula kadar Ve gösteririz. Samsonite de buranın en pahalı markası. Abi Samsonite dünyanın en pahalı yani standartlar anlamında bavul üzerinde pahalı markalarından biridir. Türkiye'de en az şu fiyatın yani 3 katı falan civarındadır. Bence bu videoyu izledikten sonra özellikle hanımlar şu andan itibaren Amerika'ya uçak bileti bakıyor olacaklar. Yani bak şimdi hanımlar tarafına geçtim. Dikkatimi çeken bir marka vardı. Ben bile hani alışveriş yapmaktan nefret eden, benim bile sinirlerimi bozdu. Şu Reebok ayakkabı kadınlar tarafında 19 dolar. Sadece 19 dolar. Dışarıda burada hamburger yiyorsun 19 dolara burada. Alım gücünü düşündüğünde var ya şu, yani bizdeki şu anın ekonomisinde bile 10 liraya falan geliyor. Bak alışveriş yapmayan bize bile. Çılgınlığı bir anlatsana ya. Kanka ben az önce dedim ki bunlara benimle dalga geçiyorlar. Dedim ben de bir çılgınlık yapıp dedim 29 dolara bir şey alacağım dedim. Gerçekten bize bile bunu aldırttı. O boxer'ından, Evet. parfümünden hepsini aldık. Bavulumuzda yer yok, hareket edecek ama Amerika'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi o kadar alışveriş yaptık. Böyle bir sindirmeye çalışıyoruz. Çünkü fiyatlar o kadar uygundu ki bizi bir kahve paklar dedik. Geldik kahve aldık. Bu mesela Americano orta boy 5 dolar. Amerika şartlarında şu kahve bedavadan bence hala pahalı diyecektim ama bedava yani 5 dolar. Ya şöyle 5 dolar olarak şöyle düşünmemen lazım. Türkiye şartlarına göre 5 dolar değil. Burada adamın saatliği en kötü insan saatliği 17 dolar, Yani- 16 dolar. Öyle düşünmek lazım. Yani bir adam burada 15 sadece dakikasıyla 20 dakikasıyla bir bir kahve, kahve alabiliyor. alıyor. 20 dakikada bir kahve alabiliyorsun. Düşünsene. Afiyet olsun. Biraz dinleneceğiz. Sonra Serkan abiyle artık sohbet etmeye başlarız. Şimdi birazdan Serkan abiyle sohbet etmeye başlayacağız. Ama biliyorsunuz biz Beni de Gezdirin diye bir platform kurduk ve bu platformun içerisinde şu an yüzlerce insan dünyanın dört bir yanına gezi kartlarımızı almaya başladı. Binlerce de iOS ve Android'de indirme oldu. Bu kartları aldığınız zaman hem gezilecek yerleri görebileceksiniz hem de aynı zamanda bizim o ülke ve şehirle ilgili özel hazırladığımız seyahat videolarımızı göreceksiniz. Bunu niye yaptık? İnternetteki çöplükten kurtulun. Bir şeyleri ararken ya Deniz, Sezer'le beraber yapmıştık. Duyurmuştum bunu. Biz bir yere gideceğiz. Kafamızda karışıyor. Bize her şeyi anlat, hazır ver diyordunuz. Hazırladık işte. Hazırlanmış halini Beni de Gezdirin'den indirebilirsiniz. Şu anda Mısır vizesiz, kapı vizesi alarak gidebiliyorsun. Bali kapı vizesi alarak gidebiliyorsun. Phuket vizesiz. Dubai'de vize alarak gidebiliyorsun. Hepsi yayında. Yakında da Roma, Paris
Londra gibi kentlerin hepsini sizlerle paylaşacağız. Detayları da açıklamaya bıraktım. Oradan ulaşırsınız. Hem de bu yolculukta bizi desteklerseniz çok seviniriz. Çünkü çok emek verdik. Sizlerden de gelen bir talepti ve şu ana kadar harika gidiyor. Hiç kötü bir geri dönüş almadık. İyi ki varsınız. Detayları açıklamadan bakın. Bu kartları bir yere giderken değil, gitmeden önce satın alırsanız eğer en azından kafanızda plan anlamında birçok şey oturmuş olur. Böylece gideceğiniz yere çok iyi bir şekilde biliyor olacaksınız. Öyle güzel hazırladık ki beğenmeme ihtimaliniz yok. Hadi sohbetimize başlayalım. Dostlar şimdi Miami'ye geldik, plajda yürüyoruz. Serkan abi yakaladım. Size demiştim ki ilk 2 bölümde önce birazcık Miami'yi gezelim. Ben biraz Amerika'daki değişimi anlayayım. Ondan sonra size dedim Serkan abiyle röportaj yapıp buraya gelmek isteyenler, ülkede yaşamak isteyenler ya da eğitim almak isteyenler için kendisiyle bir sohbet hasbihal ederiz. Abi hoş geldin. Teşekkürler Deniz'ciğim. Hoş bulduk. Daha doğrusu Amerika'ya hoş geldin. New York'a diyeceğim. Miami'ye hoş geldin. Abi çünkü Serkan abi New York'ta yaşadığı için ağız alışkanlığı olmuş. Evet. O da bastı geldi. Abi şimdi sana insanların en çok sorduğu ve merak ettiği bir şey sormak istiyorum. Sen buraya nasıl geldin? Önce bir anlatsana. Ben çünkü çok senin hikayeni beğendim. Yani uçağa binip hayatında bir kere yurt dışına çıkmamış bir insan Amerika'ya nasıl göç eder? Antepliyim biliyorsun. Zamanında ben Green Card'a başvurdum. Böyle karşıma bir ekran çıkmıştı. Kim Amerika'ya gitmek ister diye. İyi hadi gidelim diye formları doldurdum. Yaklaşık 2010 yılında Green Card kazandım. Green Card kazanmak demek yani Türkiye'de hala şu anda dahi sanırım yılda 50.000 kişiye Green Card kazanma şansı veriyorlar. Green Card kazandım 2010 yılında ve buraya sıfır İngilizce, sıfır arkadaş. Sadece cebimde $750 gelmiştim. Hadi Öyle ya. bir hayat hikayesi 2010 yılının Ekim'inde başladı. Şimdi niye Green Card diyor biliyor musunuz? Amerika o kadar büyük bir aslında kıta ki Amerika Birleşik Devletleri bir düşünün. Avrupa'dan bile büyük. İş gücü ihtiyacını bu şekilde karşılıyorlar. Yani dünyanın belli ülkelerinden belirli kotalar var. Gel benim standartlarıma göre yaşa, çalış. İleride de 5 sene sonra genelde vatandaşım ol diyor. Tabii ki bu Green Card'ı da kazanmanın en önemli yollarından birisi sicilinin temiz olması. Eğitim durumunun biraz yüksek olması. Bu da Öyle çok herkes önemli. kafasına göre Ama al. şey yok. İngilizceyi bilip bilmemen önemli değil. O Yeter çok ki ilginç sicilin değil mi temiz ya? olsun tabii. Öğrenirsin mi diyor adam. Ya zaten buraya geldiğinde ben 3 yıl boyunca İngilizce eğitimini almak için devlet sana o parayı veriyor. Destek oluyor. Financial aid diyorlar buna. Devlet 3 yıl boyunca sana yılda 3 sömestr yani yılda yaklaşık 2 ay olmak üzere toplamda 6 ay veya 9 ay olmak şeklinde sana bedava eğitim şansı veriyor. Diyor ki git İngilizceni öğren, kendini geliştir. Adapte. Bana faydalı bir insan olacak şekilde Green Card'ı 5 yıl boyunca Green Card'ını elinde tut ve 6 ay Amerika'da yaşamak zorundasın. Green Card alabilmen için 6 ay Amerika'da yaşamak zorundasın ve ondan sonra 5 yıl sonunda vatandaşlığa başvuruyorsun ve Amerikan pasaportunu alıyorsun. Ondan sonra dünyayı vizesiz geziyorsun. Evet, en güzeli bence de o. Yani benim bunu hepinize öneririm. Birçok ülkeden alabiliyorsanız vatandaşlık alın. Çocuklarınıza da aldırmaya çalışın. Çok önemli. Birden fazla pasaportu olmak demek vatana ihanet etmek demek değil. Hala Türk pasaportum duruyor bu arada. Öyle Ama abi, yani saçma sapan öyle bir yorumlayanlar yok. var ya. Tabii ki. Bu çok büyük şanstır arkadaşlar. Hani biz Türkiye'yi Abiniz her reddetme, alın yani. pasaport yırtma öyle bir şey yok. Duruyor. Kesinlikle ya. Aynı zamanda tabii ki burada mesela şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Çocuk doğurarak da gelenler var değil mi? Onu şu anda Trump durdurdu. Öyle mi? Artık yani daha yasa geçmedi. Ama Trump yasaya şunu dedi. Buraya gelip insanlar doğum olduktan sonra o çocuk Amerikan pasaportu alıyordu. Şu anda o yasayı verdi ama onaylanmadı. Böyle bir şey var. Aklınızda bulunsun. Önceden böyle bu şekilde de Amerika'ya gelip vatandaşlık Vatandaş alabiliyordun. olunabiliyordu ama şu anda Trump onu durdurdu. Peki tamam hadi vatandaş olduk vesaire. Hani o kısımları geçtim. Çalışma hani New York'ta yaşıyorsun. Kendi şirketi var Serkan abinin. İşinde gücünde restoranlara packaging işi yapıyor. Aynen ambalaj işi yapıyorum toptan. Ama ilk 5 yılımı anlatmam gerekirse süpermarkette ben o zaman da şu anda Türkiye'de Getir var ya Evet. bisikletle dağıtıyordum. Gıda dağıtıyordum. Sıfır İngilizceyle. Daha ikinci günden bana demişlerdi al bu delivery'yi şu adrese götür. Abi İngilizce yok. O zamanlarda Nokia kullanıyordum tuşlu. Map yok. Yani öyle başladık hayata. Hani 2-0 3-0 geride başladım diyebilirim. Ama şuradan seni izleyen herkese şunu söyleyebilirim ki hayallerinizden vazgeçmeyin abi. Gerçekten. hayalin peşinde olun. Bir hayalin peşinde olun. Bir şeyi gerçekten sarılın. Ben biraz inatçı bir insanım. Dedim ki ben bir şey başarmak istiyorum. Yani bir yerde bir kendi hayat story'mi oluşturmak istiyorum. Bir şeyler Zordu ama, başarmak değil mi? istiyorum. Çok zordu. Ben bir de Amerika'nın o 2012-2013 yıllarında en soğuk zamanlardı.
Abi ben çift bere takıyordum, eldiven takıyordum. Delivery yaparken çorba dökülürdü. Ondan sonra komilik yaptım 1 yıl boyunca. Ondan sonra 1 yıl şoförlük yaptım. Ama 2015'te kendi şirketimi kurdum. 2016'da artık kendi ambalaj ürünlerimi getirmeye başladım. Yani şu anda diyebilirim ki New York'un en büyük bu chain store dediğimiz işte Migros gibi, A101 gibi o gibi insanların şu anda en büyük toptancıları olmaya başardık diyebiliriz. Sıfırdan 100 milyon dolara ulaşan adamın hikayesi. Çok yakında YouTube 1'e yermiş Ya, gibi oldu şaka. Gerçekten abi. Gerçekten bravo Green abi Card ya. olur. İnsanın herhalde 23 olur, 25 olur, 27. Bu yaşlar abi bir şeye başlamak için en güzel yaşlar. Yoksa çok geçti mi abi? Ya yani eğer zor. evliysen veya 30'dan sonra emir almak çok zor. Değil mi? Emir almak çok zor. Sonuçta Hani biz senin 23 küçücük yaşında, çocuk. 24 yaşında geldiğim için herkesten emir alabiliyordum. Kimse bana şunu yap dediğinde atar yapmıyordum. Ama 30-35 yaşındaki bir adama şunu temizle dediğinde ağır gelecek. O yüzden erken yaştayken çıkmak lazım, gezmek lazım, dolaşmak lazım. Bir şeylerin planını koymak lazım. Bence bizim Türk insanı çalışkan, kafası çalışan bir insan. Neden başarmayalım ki? Amerika'daki görüyorsun abi. 15 dolar alan Starbucks'taki adam kahveyi yapana kadar, sana Çok verene yavaş kadar, ya. parayı sana verene kadar diyorsun ki tamam ya lütfen. Ama bizim insanımız çok hızlı. İleriyi düşünen insanlar. O yüzden bizim de eğitim seviyemizi nasıl yükseltebiliriz durumuna. Onun için de bence erken yaşta yola koyulmak lazım. Ya bir de buraya eğitim amacıyla gelebiliyorsun. Hani üniversite okursun, yüksek lisans yaparsın ama kalifiye gelmek her zaman Her ve zaman. en azından biraz dil biliyor olarak gelmek her zaman insanı en azından özgüven için rahatlatır ya. Kesinlikle bir şey daha söyleyeceğim. Eğer Türkiye'de bir küçük bir mesleğin varsa kaportacı olabilirsin, kuaför olabilirsin, el işi. Bak abi Amerika'da inanır mısın bak ayda 15.000 dolar, 10.000 dolar üzerine para kazanırsın ve burada ayda 7.000 dolara çok güzel bir hayat yaşarsın. 750-800 dolara şöyle 5 kasa BMW'ni alırsın, güzel bir oda bir salon evde yaşarsın. İstediğin alışverişleri yapar, istediğin ülkeye gider gelirsin. Yeter ki böyle boyacı olabilirsin, elektrikçi olabilirsin, zanaatkar diyorlar. Zanaatkar olduğun sürece Amerika'da hayatın rahat. Bunun benzerini Avustralya'da da söylüyorlardı abi. Gerçekten buralarda el işi en değerli meslekler. Çünkü çalışacak adam bulamıyorlar. Tabii ki. Burada herkes hemen hemen benzer işleri yaptığında işte okuyan örnek veriyorum. İşletme okuyan çok insan var. Çok. Hani son yıllarda Türkiye'de de aynı şey oldu. Herkes işletme okuyor. Evet. Herkes marketing manager. Kendisine zaten bir title, bir isim almaya çalışıyor ama gün sonunda baktığında Para kazanmıyor. herkesle aynısın. Evet. Bunu nasıl geliştirebilirsin? İspanyolca öğrenerek, İngilizce öğrenerek ya da hani o bizde burada shy diyorlar. O utangaçlığını Utangaçlığı. kırarak biraz daha herkesle iletişime geçerek bir şeyler yapmaya başlayabilirsin. Abi zaten burada para kazanmak istiyorsanız geçin. Amerika'da yaşanmak için bence eğer bir network'te kurmak istiyorsanız hani İngilizce bilmek bir artık yetenek ve yeterlilik değil. İspanyolca değil, yanına. kesinlikle. Koyarsanız en azından var yani ülkede yaşama rahatlığı anlamında çok rahat edersiniz. Kat etmiş olursunuz. Çünkü burada adam mesela bir yerde sipariş verirken İspanyolca konuşuyor. İngilizce konuşmuyor. Miami'de şu anda hemen hemen her gün Uber aldık. Herkes İngilizce İspanyol, konuşan evet. yok. Herkes İspanyolca konuşuyor. Yani burada eğer çocuklarınızı bu konuda yönlendirmek de isterseniz beni genelde böyle aileler de çok izliyor abi. Evet. Bu şekilde hayat kurma anlamında onlara kalifiyeli bir şekilde göndermek istiyorsanız bu iki dile yönlendirin. Peki sana asıl en çok insanların merak ettiği bir şeyi bağlayarak sormak istiyorum. Güvenliği de dahil ederek ki New York hani aslında buranın en büyük metropolü olsa da güvenlik anlamında öyle haberlerde falan çok görüyoruz yok insanları işte metronun önüne itiyorlar Evet, vesaire evet. kafası Çok güzel olaylar oldu. insanlar var. Güvenlikle beraber burada yaşama anlamında, mutluluk anlamında sen gerçekten ya ben New York'ta mutluyum, Amerika'da mutluyum, güvenli de diyebiliyor musun? Güvenli diyebilirim. Aslında nerede birazcık da takılacağına bağlı. Hani New York'ta hangi şehirde yaşayacağına, hangi bölgelerde yaşayacağını biraz daha seçersen o konuda güven konusu çok daha iyi. Covid zamanından sonra tabii ki buraya çok kaçak geldi. İnanılmaz derecede kaçak geldi. Bütün dünyanın insanları buraya bir Meksika'dan bir yol buldu. Herkes kaçak geldi. Gelen adamların sicilini bilmiyorsun, karakterini bilmiyorsun. Hırlısı da geldi. Hırlısı hırsızı geldi. Ondan dolayı bu olaylar çoğaldı. Trump şimdi onu mu Trump mesela? şu anda evet onu şu anda sicili bozuk olanların hepsini göndermeye başladı. Geldiği ilk günden itibaren ciddi anlamda. Ama bu şu değil. Her kaçağı göndereceğim anlamında değil. Daha çok sicili bozuk, sıkıntılı, buraya bir şekilde hayatını bitirmiş ve buraya diğerlerin hayatını bitirmeye gelen insanları Ülkeyi ya çıkartmaya. kaybedecek bir şey olmayan insanlar Aynen, değil mi? onlar çok tehlikeli. Yoksa insanlar. genel anlamda peki? Genel anlamda şurada insanların
Şimdi Miami'ye geldik. Miami'de insanlar hep mutlu. Enerji ya, yüksek. herkes gülüyor. Herkes gülüyor, herkes mutlu. Nasıl onu siz Bali'de yaşadığınız Evet. gibi. Aslında bizim Türkiye'de ekonomik sorundan dolayı insanlar çok kavgalı, çok stresli. Alım gücü yok. Alım gücü yok. Bu da insanların tabii ki gece ailesine vereceği hesaba bağlı. Çocuğuna belki bir şeyler alamıyor, istediğini yapamıyor. Bunlar da seni stresli yapıyor ve ona göre çevren de ona göre gidiyor. Her şey negatif. Hep siyasette de ekonomi konuşuyoruz. hepsi ekonomi. Ya taksiye biniyorsun. Taksici havaalanından ben Anadolu yakasına gider 45 dakika taksici amcayı dinledim. İstemiyorum ama. Ben geldiğim ilk dakikadan beri beni strese soktu. Mesela bunun işte en büyük etkilerinden bir tanesini sosyal hayatımızda da görüyoruz ya. Sonuçta mesela spor yapan ülkelere ilgili bir endeks var dünyada. İnsanlar diyor ne kadar çok spor yaparlarsa yaşamayı o kadar çok seviyor. Refah da o kadar çünkü çoktur. zihnini sürekli pozitif şeylerde tutuyorsun, olumlu şeylerde tutuyorsun. Bu da senin hayat yaşamını güven altına alıyor. Niye? Çünkü insan kötü şeyler düşünmüyor ki kötü Evet. şey yapsın. Kafası Çok rahat. boş zamanı olan insan kötülük düşünür. Ve bu da burada mesela bunu Miami'de görüyorsun abi. Herkes spor yapıyor. Gösterdim ya size ilk 2 bölümde. Herkes taş gibi erkeği, kadını six packs'ler havada uçuşuyor. Yaşamaktan keyif alıyorlar. Evet. Birbirlerine çok nazikler. Çok kibarlar. Yani ben Miami'ye çok bayıldım ama sen New York tarafını da yorumluyorsun aynı zamanda. New York eğitim alabileceğin, hem ticaretini baştan kurabileceğin, hayatına bir noktadan başlayıp daha hızlı ilerleyebileceğin. Miami'de, belki Kaliforniya tarafında LA'de yaşarsın, Houston'a gidersin ama New York'ta olduğun kadar kolay zıplayamazsın. İş anla. Bizim İstanbul gibi. İstanbul gibi. Çünkü her zaman diyorlar ya büyük denizde boğulmak gerekiyor. New York'ta öyle. Ama New buralar York'ta daha da da turistik çünkü. ya burada insanlar hayatı partilemeye, biraz daha Kallar zaman kesin. geçirmeye geçiriliyor. Ama New York'ta herkes sürekli ne yapabilirim derdinde. Tabii New York'ta hani insanlar da zannetmesin Amerika'ya gelince hayatımız kurtulacak. Hani ağaçlardan para toplayacağız, öyle bir Sizi şey yok. bekleyen yok yani. Öyle bir dünya yok. Hani herkes size hemen gelin iş verin, sana şunu yapayım demeyecek. Türk gelecek burada Türk restoranında, Türk süpermarketinde eziyet görecek. Yani yapacak bir şey yok. Yabancı 10 dolara çalışırken Türk gelecek burada 7 dolara çalışacak abi. Abi insanlar zaten hep Yapıyoruz bu. Yapılıyor yani maalesef. Keşke yapılmasa. Keşke kendi insanımıza daha çok değer versek. Desek ki ya bak Mehmet Türkiye'den geldi. Ben bu çocuğa biraz yardım edeyim. İspanyola 9 mu veriyorum? Ya ben buna 11 dolar vereyim. az mı Ama oluyor burada? abi daha az. Vallahi. Çünkü biliyorlar ki bunun B planı yok. Mecburen burada kalmak zorunda. Evet, çok ayıp ama bu. Öyle oluyor. O da belli bir noktaya gelene kadar çalışıyor. Orada da mutsuz çalıştığı için istediğimi verimi veremiyor. Bu defa Çocuğun Türkiye umudu- maalesef umudu kırılıyor. Doğru. O yüzden öyle de bir dezavantaj var. Amerika'ya geldiğinizde yani sizi hiçbir şey altın tepside beklemiyor. Beklemiyor, öyle bir şey yok. Diğer soruyu sorayım mı? Tabii ki. Hadi geliyor. Abi hep iyilerini söyledik. Hadi birazcık da kötü yanlarından bahsedelim. Gurbette yaşamak demeyeyim de Amerika uzak bir yer. 12 saatte geliyorsun da örnek vereyim. Seni burada en çok zorlayan ne? Beni zorlayan bir şey bir tek mesafeler oldu ama benim şöyle bir avantajım vardı. Green Card'la geldiğim için 6 ay kalıp istediğim zaman dönebiliyordum. Ama diğer arkadaşlar eğer biraz evraklarla geldiği zaman F1 olabilir, H1 olabilir veya kaçak yollarla geldiği zaman bu insanlar 5 yıl, 7 yıl, 10 yıl çıkamıyor, ailesini değil mi? göremiyorlar, çıkamıyorlar. İltica ettiği için mi? İltica ettiği için 6 yıl veya başka efendime söyleyeyim başka kaçak yollarla geldiği zaman gitme ihtimali yok. O gibi insanların işte buraya geldiği zaman psikolojisi bozuluyor. Neden? Ailesinden çok uzak. İlk zamanlar çok zor zamanlar geçiriyorlar. Böyle tabii sıkıntılar da oluyor. Adam burada geliyor, homeless oluyor, sıkıntı zamanlar Yapma yaşıyor tabii ki. Ama benim avantajım neydi? Ben Green Card'laydım. Benim tek sorunum ne oldu? İngilizce öğrenmek biraz zaman aldı. İş bulmak kolaydı. Niye? Ben kendime zaten özgüveni olan, çalışan bir insanım. Bahanelere çok sığınan bir insan değilim. Ondan dolayı belli bir noktada benim için kolaydı. Ama bu gibi kartsız gelecek insanlar için bu birazcık, yani buna hazır olmaları lazım. Biraz aileye yakınlarsa, aileyle ilişkileri çok iyiyse, gurbete hazır değillerse bu biraz onları belli bir noktada başarısızlığa ve umutsuzluğa itebilir. Ya gurbeti o kadar iyi söyledin ki abi. Mesela beni yüz binlerce insan izliyor. 15 yıldır geziyorum. Yani bir şey atıyorsun mesela ileriden baktığınızda şaşalı hayatlar, işte bir gün Asya'dayız, bir gün Afrika'dayız. Ya ama o plansızlık, o yalnız yenen yemekler, arkadaşların bir şey yaparken senin de uzakta kalman, bu insanı yaralayan şeyler. Mesela bizim kendi işimizde de aynı Biz şey de geçerli. duygusal insanlarız. Biz sosyal insanlarız Ben bunlara Antep'ten göre. çıkmış bir insanım. Ben cumartesi, pazar
ailemsiz yemeğe oturmazdık. Değil mi? Sabah kahvaltıları pazar günü, cumartesi akşam yemekleri. Ama ben buraya bir geldim. Yapayalnız Yapayalnız değil mi? kalıyorsun. Orada kendi gücünü, beynini veya duygusallığını tutabildiğin, yendiğin sürece belli bir noktada başarı da Aslında gelebilir. gurbet yani böyle sadece Amerika özeline demeyeyim bunu. Benim gittiğim işte Evet, bir de Japonya'da onlar da var. görüyorum. Bu biraz insanı hani gözlemlediğim şey ayakta tutuyor. Daha güçlü yapıyor. Daha güçlü yapıyor. Gibi görmüş gibi oluyorsun psikolojik olarak Zaten da. zorluklar insanı güçlendirir. Evet. O güçlüklerle de mücadele edersen başarı ortaya çıkar. Başarı ortaya çıktıkça para kazanırsın. Para kazandıkça özgüvenin artar. Özgüvenin arttıkça seyahat edersin. Güzel şeylere binersin. Kaliteli şeyler giymeye başlarsın. Uçarken business class uçarsın. Yani bunların hepsi yatırım yaparsın geleceğine dönelik. Ailene bakarsın. Bakarsın, evet. Aileni mutlu edersin. Yani hani o kadar çok noktaya bağlıyorsun ki belki Türkiye'de çocuk öğrenci okutursun. Ya aslında başarı sadece seninle kalmıyor. Çevreni de Etkiliyor, değil etkiliyor. mi? Çevreni de güzelleştiriyorsun. Sen mutlu, sen pozitif olursan arkadaşlarınla geziyorsun. Bak ben Sezer'le 3 yıl önce Amerika'da tanıştım, New York'ta. Sadece bir social medya hesabından bir arkadaşım söyledi. Bak Sezer kafa bir çocuk. Sezer'le DM at. O sana mesaj atarsa bak onunla tanıştık. Adama ilk gün içli köfte yaptım. Sonra onunla çok güzel bir karma bir video çektik. Ondan sonra güzel bir ilişkimiz oldu. Arkadaşlığımız, dostluğumuz. Şu anda onunla beraber 6. ülkemizi geziyoruz. Evet. Onun vesilesiyle seninle tanıştım. Şimdi seninle beraber çok güzel bilmiyorum söyledim mi insanlara nereye gideceğimizi. Karayiplere gidiyoruz. Bir Ya çok sonraki güzel bir bölümlerde plan diyeceksiniz. yapacağız. Yani yolda olmanın, başarının getirdiği olumlu şeyler seni yeni insanlarla tanıştırıyor. Yeni insanlar da senin başarını, kaliteni, sohbetini, güler yüzünü gördüğü zaman da böyle ilişkiler devam ediyor. Aslında şey de oluyor yani evde oturursanız bekleyerek ya benim hayatım neden değişmiyor diye sorgularsanız size bir sihirli değnek eve gelip hayatınızı Yok abi. değiştirmeyecek. Aldığınız risklerle yani o oluyor koltukta bu. oturup ya ben çok güzel rahatım televizyon izleyeyim dediğin an tembelleşiyorsun. Doğru söylüyorsun. O yüzden hani ben bu videoda birazcık bunu da söylemek istiyorum. Çünkü insanların sonuçta bazen bir kıvılcımla ateşe dönebileceği detaylar olabilir. Mesela ben Avustralya'da çok hissetmiştim ya da işte Yeni Zelanda'da. Denk gelmiş bir yerde bir şey görmüş, başvurmuş, gitmiş. Çok büyük şirket kurmuş mesela adam Tabii, çok Avustralya'da. başarılı. Yani ben şimdi belli bir noktada kendimi başarılı kılıyorum. Ama neler var diyorsun değil mi? bazı insanlara gidiyoruz ya senden 10 kat başarılı. Belki senden 2-3 yıl önce gelmiş. O kıvılcımlar O kıvılcımlarla alakalı. Bazısının ailesinden maddi destek almış, daha hızlı büyümüş. Bazısı başka sektöre girmiş, daha hızlı büyümüş. Ama herkes biraz kendi tarafına bakmalı. Ne çok geriye bakıp kendini yüceltmen lazım, ne de çok ilerideki insanlara bakıp kendini aşağıdan yapman lazım. Abi sen kendi başarı, kendi hayat hikayene bakman Ya lazım. abi zaten şey diyorlar ya, bunu bir ekonomist de söylemiş geçenlerde. Ben diyor çok zengin adamı başarılı olarak görmem diyor. Yani işinde diyor 7-24 yaşarsın, çok zenginsin, her şeyin var. İşte araban olur binemezsin, Tabii, evin tabii. olur Zamanın oturamazsın. olmaz, ailenle zaman geçiremezsin. Her şeyi dengede kurmak, Değil mi? teraziyi iyi ayarlamak lazım. Oradaki verdiği bir mesaj da şuydu. Yiyebiliyor musunuz? Yani tam kazadın, yiyebiliyor musun? Yemen Yani lazım. Zaman senin mi? Bence dünyadaki en büyük zenginlik bu. Amerika'daki benim gördüğüm zenginliği söyleyeyim abi. Tabii. Bence bir iyisi Avustralya. Satın alma gücü anlamında söylüyorum. Evet. Abi burada para kazanıyorsan alırsın her şeyi. Ben öyle gördüm. Ne diyorsun? Yani kazandığında mesela burada o parayla alım gücü anlamında. Amerika'da biraz herhalde insanların daha fazla kalmasının sebebi biraz bazı şeyleri daha hızlı alabilmek ya. Değil mi? Şimdi ben o bölgeleri çok bilmiyorum. Avrupa'yı çok gördüm. Avrupa'da yaşarsın. Avrupa'da belki bu kadar kazanamazsın. Mümkün Sıfırdan değil. gelen bir Mümkün insan değil. kazanamaz. Ama aile olur, şu bu olur, bu olur. Ama burada sıfırdan gelip de ya herkese de Amerika'ya çıkın gelin demiyoruz. Öyle bir şey yok yani. Zaten beklemiyorlar dedim. Aynen. Ama ya insanlar şunu da diyecek. Abi nasıl gelelim? Para mı vardı? Nasıl çıkalım? Ama bir şekilde yolunu bulmak lazım, gelmek lazım. Burada mesela ne diyeyim sana? Ya istediğin bir arabayı, istediğin bir markayı alabiliyorsun. O konularda herhalde biraz alma gücü kolay olduğu için insanlar da burada kalma yönünde biraz daha Alım gücünden dolayı. İleride çocuğun oluyor diyorsun ki çocuğun burada Amerika'da okusun. Böyle çok konularla gidecektir bu olay. Bunu niye söylüyorum? Hani bugün sabah size videoyu başlattığımda bir marketten başlayan hikayeyi ya da işte Serkan abinin aslında gelip burada ona altın tepside beklenmeyen bir hayatı değinmek istedik size. Çünkü ben mesela şu an Miami'deyim. Özeniyorsun bazen. Tabii. Ulan diyorsun ne evler var ne ara oradan Mustang geliyor oradan bir şey. Abi gram canım çekmiyor Şaşalı bir biliyor hayat. musun? Şaşalı bir hayatı burada göstermişler. Arabaların bakıyorsun ebatları büyük.
Motor güçleri yüksek. Yemekler geliyor, büyük porsiyonlar. Her şey lüks. Her şey lüks. Ama gerçek hayat bu değil ki. Değil. Ya ben işte insanlara genelde hep videolarımızda bunu anlatmaya çalışıyoruz. Onu Sezer de çok yapıyor. Gerçek anlamda mutluluk dediğimiz şey, tamam para çok elzem bir şey. Hayatta bazı şeylere Önemli bir dokunabilmek, ulaşabilmek için. Ama Ama her şeyin de amacı olmamalı. kesinlikle öyle olsaydı dünyada en çok intihar eden insanlar Japonya'da olmazdı. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Yani o yüzden Tabii, tabii. hani bu videoda size vermek istediğim mesaj şu: gerçekten isterseniz siz de Amerika'ya gelip çalışırsanız başarabilirsiniz ve buranın en güzel yanı, Serkan abinin de söylediği gibi, kazandığın parayla burada yaşarsın. Tabii ki ilk geldiğin yıllar sürüneceksin, aç kalacaksın, paylaşımlı yerlerde kalacaksın, öğrenciysen yurtlarda kalacaksın vesaire, ama elbet bir süre sonra sana Amerika Bir nokta açacak. Açar. Açacak. yani burada adamlar var ya, $750 ödemeli, kaçtı abi o BMW'ler falan vardı ya, böyle 20-30 bin dolarlık arabalar var. Ya işte dünkü bindiğimiz M4 vardı. Nereden baksan $50.000. $50.000 yani onun aylık kiralaması var. Çıldıracak millet. Yani insanlar hani $600, $750 o arabayı kiralayabiliyorsun. O da insanın 4 gün çalışma vakti. Ya. Yani 4 gün çalıştığın sürece 1 aylık o arabanın kirasını verebiliyorsun. İşte olay zaten bence dengeleri şaşırtan nokta bu. Bunu da söyleyeyim. Amerika'dasın abi. Dünyanın süper gücü burası. Yani dünyanın %kaçı buna erişebiliyor? O açıdan da bakmak lazım. Zaten o yüzden insanlar, gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkedeki insanlar özellikle böyle ülkelere gelmek için, yaşam mücadelesi için gelmeye çalışıyorlar. Refah dediğimiz şey, inanın bana, dünyanın %5'i %10'unda nüfus anlamında yok. Yani bunun kaymağını yemeye çalışmak için gelin Amerika'ya. Eğer Türkiye'de ya da bir başka ülkede böyle bir imkanınız yoksa, benim önerim sizlere, fırsatlar ülkesi mi çalışırsan, fırsatlar Çalışırsan neden değil, olmasın? yaşam ülkesi bu anlamda. Alım gücü anlamında. Ya hem kendini geliştirme anlamında, biraz maddiyat kazanma anlamında, Özgürlük de var. özgürlük anlamında. Bunlar önemli. Yani kimse hiç karışmıyor ya. Çünkü 99 milletten insan olduğu için kimsenin kimseyle işi yok. Oturmuş bir sistem var. Kapının önündeki çimi dahi belirli bir kurala göre kesmek zorundasın. Yoksa cezası var. Çünkü düşünsenize, dünyanın dört bir yanından topladıkları insanların kültürlerini diğer türlü bir ülkede nasıl adapte ederlerdi? Edemezlerdi. Güzel mi olmuş? Bence güzel olmuş. Bir de çok insan, her kültürden insan olduğu için farklı kültürleri görüyorsun. Farklı insanlarla tanışıyorsun. Yukarıda O da- Küba mahallesi var, yanında Kolombiyalılar Kolombiyalar var. İç içe var. hepsi yani. Sunny Islands diyorlar herhalde. Orada Ruslar yaşıyor. Belli bir bölgede beyaz Amerikalılar yaşıyor. Yani nerede ne istersen bulabileceğin bir dünya. Ya, o yüzden bu renk cümbüşü de çok güzel Amerika'da. Eğitim anlamında UCLA gibi, Harvard gibi, işte ne bileyim ben de New York'taki okullar gibi, business konusunda özellikle harika okullar var, eğitim alabilirsiniz. Buradaki çocuklar okuduktan sonra devlete sanki bizdeki gibi böyle küçük kredilerle ödemelerini yapıp okulda eğitim alabiliyorlar. Arabalar ucuz, evler, mortgage sistemi var. Marketleri göstermek istemiyorum. Canınız sıkılır. Belki bir bölümde böyle birazcık daha geçtiğin zaman Karayipler dönüşünde gösterebilirim. Çok ucuz. Bir de ya 23 ile 30 yaş aralığı ve bekarsan, belki 30 çok oldu ama 23 yani 20 ile 27 yaş arasındaki insanlar ya mutlaka, eğer Amerika gelme gibi bir hayalleri varsa, Green Card'a her yıl istikrarsız başvursunlar. Şansını Ya Green denesin, Card değil mi? önemli. Ya Green Card'ın ne avantajı var? Buraya legal şekilde geliyorsun. Hem çalışma izni alıyorsun. İlerleyen zamanda belki faydalı, kendine ve ülkene faydalı bir insan olabiliyorsun. Yani eğer hani ben Türkiye'den abi bir şekilde olamıyor, deniyorum yapamıyorum diyorsanız, Amerika'ya gelmenin en mantıklı yollarından da birisi Green Card'a başvurmak. Ama ona başvururken de onu gerçekten düzgün okusunlar. Bir küçük hatayla direkt siliyorlar. Çünkü 50.000 insan geliyor ama belki, bilmiyorum ama belki 1 milyon insan başvuruyor. Yani 1 milyonda 50.000 %5 oluyor herhalde. Evet. Çok küçük bir rakam. Bir de aynı zamanda turist vizesiyle de gezmek için de gelebilirsiniz. Onlar çok farklı. Ben mesela öyle aldım. DS 160 formum vardı. Evet. Dolduruyorsun. Vize sürecinde zaten görüşmeye gittiğinde vizenin çıkıp çıkmadığını sana anında söylüyorlar. Çünkü senin adam aldığın nefese kadar çoktan bilmiş oluyor. Sen gelmeden aslında o veriyor, yani cevabı belli. Sadece orada senin belki birazcık özgüvenin veya verdiğin güzel bir cevap onun belki aklını eminim %10, %20 değiştiriyordur ama %80'de onun cevabı sen daha oraya oturmadan belli. oluyor değil mi? Tabii. Hani o yüzden buraya eğitim için de, yaşamak için de, çalışmak için de, gezmek için de gelebilirsiniz. Sorular olursa YouTube'a yazsınlar, ben söz bütün soruları Yorumlara mı cevaplayacağım. yazsınlar? Yorumlara tabii. Senin sayfanda yorumlara yazsınlar, ben oradaki sorulara cevaplayacağım. Tamam, Serkan abi zaten cevaplar.
Çok güzeldi abi. Teşekkür ederiz. ediyorum. Ben tekrardan Vallahi. çok memnun oldum seninle tanışmış Ben de olmaktan. biz zaten Çok Serkan güzel abiyle bir sohbet yaptık. sosyal medyada hani Sezer hep gösteriyordu ama yüzü denk gelmemiştik. Şimdi Miami'de beraber gezince böyle o da anlattıkça böyle her şeyin içine daha çok girmeye başlayınca hem arkadaşlığımız daha çok pekişti hem ben daha çok Belki şey bakarsın öğrendim. dünyanın bir ülkesi, bir yerinde yine tanışırız. Abi, Tanışırız dediğim zaman geçiririz, bir seyahat yaparız. Bana zaten şey gibi geliyor artık biliyor musunuz? Küçük yani, dünya. Vallahi küçük Aynen. ya. Artık yetmiyor gibi geliyor yani. Aynen. Ha Fethiye'den İzmir'e gitmişim, ha Fethiye'den Miami'ye gelmişim. Sen dersen ya abi ben belki bir Afrika ülkesine gideceğim. Ya ben Deniz oraya gitmemiştim. Dur ben 2 Değil mi? günlüğüne geleyim, 3 günlüğüne geleyim Sen de diyebilirim. hissediyorsun değil mi bunu? Aynen. O yüzden hayallerinizin peşine düşüp dünyanın kapılarını ardına atacak şekilde lütfen kendinizi geliştirin. Bu illa okumakla olmuyor. Kişisel gelişimle de yapabilirsiniz. Ve dünyada keşfedecek harika şeyler var. Bunları bir kere tatmaya başladığınızda zaten bu virüsü vücut alınca hep istiyor. Bırakamayacaksınız. Şurayı bir Darısı başınıza. göstersene ya. Şuradaki insanların Bak. mutluluğa bak. Gerçekten mutluluk. Şu şehre bak değil mi abi? Ya huzur veriyor şu ne bileyim hani insanlar akşam belki işlerinden çıkıyorlar, geliyorlar burada. Yaşamak- Havanın güzelliği de tabii ki önemli. Yaşamak dediğin şey sadece çalışmak ya da işte stresli kentlerde yaşayıp lüks evlerde oturmak değil. Değil. Bu. Zamanı güzel geçirmek. Eminim bunlar bizim deniz bölgesinde belki Fethiye'de, Göcek'te, Bodrum'da tabii öyle yerlerde vardır. Ben şimdi burada Amerika'da yaşadığım için burayı söylüyorum. Hani sadece burayı beğenip de ülkemizi kötülemiyoruz. Öyle bir dünya yok. Ama ben Amerika'da yaşadığım için Miami'ye geldiğim zaman New York'tan çünkü New York'ta sürekli böyle stresin olduğu bir bölge. New York daha şey değil mi? Kaos sonuçta Yani New York İstanbul kaos gibi. abi. Çünkü New York'ta hep şey düşünüyorsun. İşlerle ilgilisin. Belli bir saatte hep bir yerlere gitme, bir şeyler yapma. Daha nasıl bir şeyleri arttırırım derdindesin. Ama buraya geldiğin zaman Tatil kafası bu gibi. kafayı tamamen yaşamak gerekiyor. Bizim Onun için de Antalya huzur. gibi. Muğla Fethiye gibi. Aynen daha öyle. çok. Ama işte biz buraya geldiğimizde stresli gelmiyoruz. Evet. Rahat geliyoruz. Evet abi. Kredi çok... kartıyla 12 ay taksitle gelmiyoruz. Öyle Evet bir değil avantaj mi? var. Ya alım gücü benim Amerika'dan giderken en çok özleyeceğim şey oldu. Teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ediyorum. Sizlerin de soruları varsa Herkese iyi seyirler olsun. yorumlara yazsınlar. Yorumlara yazsınlar, cevaplayalım biz de. Eyvallah sağ olasın. Anlayacağınız bu bölümlük benden bu kadar. Size buradaki hayattan parçalar göstererek hani Miami'ye gelirseniz o gösterdiğim hani alışveriş merkezi var ya illa oraya gitmenize gerek yok. O dükkan gibi, dükkan diyorum, mağaza gibi zaten şehrin her yerinde var. Böyle çok uyguna birçok şeyi satın alabiliyorsunuz. Ama bu videonun amacı aslında birazcık Amerika'da yaşamı ve burada bir şeyleri sıfır bir şekilde gelip hayattaki o azmiyle beraber başarıp şirket kurmuş adamın da hikayesini anlatmak istemiştim Serkan abinin. İzlediğiniz için teşekkürler. Olur da bir gün Amerika'ya gezmeye, eğitime ya da şirket kurmaya gelmek isterseniz bu video en azından sizlere de 3 aşağı 5 yukarı birazcık referans olacaktır. Dışarıdan gelip buraları gezmek, yaşamak, hele TL'nin kur anlamında bu kadar zor olduğu dönemlerle kolay mı? Hiç değil. Çok pahalı bize göre. Ama burada yaşayan insanların alım gücüne göre ise gayet bence çok rahat bir şekilde çalışırsanız yaşarsınız. Hey. Mesela geçiyor bak selam vererek. Niye? Mutlular çünkü. Mutlu olduğu için sana bu enerjiyi ve elektriği de geçiriyor insanlar. Kimsenin suratı asık değil. Herkes neredeyse çalışırsa her şeye de erişebildiği için kafası rahat. Darısı dünyadaki diğer ülkelerin başına. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Çünkü benim bir çocukluk hayalim olan ve bir bucket list yani ölmeden önce yapılacaklar listemdeki Karayipler gemi turu yolculuğumu izleyeceksiniz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız 104, 105, 106, 107, 108 ve 109. ülkemi görüyor olacaksınız. Hepsini Instagram hesabımda da paylaşacağım. Buradan bakarsınız bir hayalin peşinden. Burada da YouTube videosu olarak izlersiniz. Miami'den sevgiler. Bir sonraki durak Karayipler'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu. Lost in thought, I'm tripping. Oh, I'm wishing I was feeling different. Looking for a reason why this feeling keeps on coming back to me. It's hurt.